Bir Amerikan klişesi olarak abi stop tabelasında duruyorlar ya diyorlar ya. Gerçekten stop tabelasında herkes duruyor. Evet, 8. eksitten çıktım yaşasın falan böyle. Çıkabildim sonunda Bir çünkü rahat olalım kardeşim, şurada niye duruyoruz, zaten gecenin körü, kimse benim yok. Selamlar arkadaşlar. Amerika'dan ikinci videomuzdan herkese merhaba. merhabalar. Uçaktaki çektiği videodan sonra üzerinden tam olarak bu videoyu izlediğinizde, yani yayına girdiğinde tam bir ay olmuş olacak. Amerika'ya indiğimiz günden bugüne. Aslında bir ay içerisinde çok yoğun şeyler yaşadık. Planlarımızdaki neredeyse her şeyi yaptık ve bu yüzden bir video çekemedik. Şimdi size aslında bu yaptıklarımızla alakalı hem bir bilgi vermek istiyoruz, hem de eğer buraya gelmeye niyeti olan insanlar varsa belki onlar için de bir yol gösterici olur. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. Aslında buraya gelmek çok kolay olmadı çünkü vize ile alakalı olan süreçte biraz yorulduk. Evet, yorucuydu. Yani planlamamızdan biraz Geciktik yani. uzun sürdü gibi. Ben farklı bir vize türüyle geldim. Buraya genellikle ticaret yapmak için vizeyle geliyorlar ya da işte turist vizesiyle gelip onlar burada bir şekilde işte irtica vesaire edip kalabiliyorlar. Benim Aslında biz ilk başta E2 vizesini E2 düşünüyorduk. ticaret yapmak için vizeyle gelmeyi düşünmüştük. Avukatımızla konuşurken bizim ne iş yaptığımızla alakalı bilgi Evet. alırken o aslında bizi biraz yönlendirdi. Avukatımızla yaptığımız ilk toplantıda yaptığımız iş gereği bizim E2 vizesiyle değil de farklı bir vizeyle gelebileceğimizi ve bunun daha kolay ve bizim için daha iyi olabileceğini söyledi. Onunla ilgili de daha detaylı bir video yaparım diye düşünüyorum. Vizeyle alakalı olan süreç neredeyse 6 aydan fazla sürdü sanırım, değil mi? 10 ay sürdü. 10 ay tabii. sürdü değil mi? Biz doğru 6 ay olarak planlamıştık. 10 ay sürdü. Bir dosya hazırladılar. Dosyaya Amerika'dan onay geldi. Sonra Türkiye'deki konsolosluktan randevu aldık. İstersen vizenin türünü söyle önce. Vizenin türünü söyleyeyim mi? O1 vizesiyle geldik. Evet. O1 vizesi nedir? Bununla ilgili bu videoda değil de farklı video dediğim gibi anlatırım. Ankara'daki işlerimiz aslında çok yolunda gitmedi gibi. Ya aslında her şey çok yolunda gitti de biz biraz aceleci davrandık. Yani biz Ankara'ya randevumuzu almıştık. Randevuyu aldıktan tam bir ay sonra, bir ayda 20 gün sonra da uçak biletimizi satın almıştık. Bizim vizelerimiz 15 günde falan onaylandı. Aslında bu süreç Türkiye için normalmiş ama biz ilk geçen sene turist vizesi alırken 3 günde aldığımız için hani bu sürecin 15 günü geçtikten sonra bizi bir stres sardı. Yani uçak biletimizi ya iptal edecektik. Ya şöyle, vize onaylandıktan sonra pasaportlarımız gelmedi. Evet, Öyle bir bir sorun sorun yaşadık. yaşadık. Ama o da daha önceden Amerikan konsolosluğu onaylanan pasaportları PTT kargo aracılığıyla gönderiyormuş. Burada bazı şeylerin hep yeni değişikliğine rast geldik. Onların birkaç Evet tanesinden ya, bahsedelim. maalesef. Önce aracı bir kuruma veriyorlar. VFS miydi? Evet. VFS diye bir kuruma veriyorlar. O kurum alıyor. O kurum gidiyor kargo şirketine veriyor. Kargo UPS'e UPS'e veriyor. veriyor. O kargo şirketi de bize ulaştırıyor. Ama bu bu sürecin hiçbir tarafını aslında takip edemiyorsunuz. Öyle bir sorun var. Yani kargoya gelene kadar olan süreçte ya vizeniz onaylandı diyorlar. Dedikten sonra kargo teslim alana kadar olan süreçte aradaki durumlarla ilgili hiçbir fikriniz yok. Hiçbir yerden takip edemiyorsunuz. Ne olduğuyla alakalı. Çünkü henüz VFS bunu Excel'de takip ediyor. Yani Onu da anlatacağım şimdi. Yani orada öyle büyük bir sıkıntı var. Bizim her şeyi böyle hani saatine ayarladık. Dedik vizemiz onaylanır, yaklaşık bir hafta sonra elimize gelir. Bir hafta sonra da bizim vaktimiz kalır gibi bir planımız vardı ama ne yazık ki bence VFS'den kaynaklanan bir durum yüzünden bu olmadı. ya herhalde düşünsene 4 kişilik bir aile olarak vize başvurusunda bulunduk. Vizelerimiz o gün onaylandı zaten. Ya başvuru demeyeyim aslında. Amerika'dan onaylı bir evrakla gittik. Vizelerin basılması için görüşmeye. Onay aldık bir daha. Dolayısıyla tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Vizeleriniz basılacak dediler. 4 kişilik bir aileyiz biz. 2 tane de çocuğumuz var. Hepimizin pasaport ödemelerini de bulunduğumuz şehre teslimat şeklinde istedik. Ama önce oğlumunkisi gönderildi.
Eşim ve kızımınkisi oradaydı. Benim pasaportum hiç çıkmadı zaten. Ya Öyle de bir sıkıntı oldu. bence orada şöyle bir sorun var. Yani bir tane pasaportun Ankara'dan bize gönderimi için çok yüksek bir ücret ödetiyorlar. Yani bence orada da bir Kargo problem var. ücreti. Kargo Evet. ücreti diyorlar. Pasaport başına. Ne kadar ödedik orada, hatırlıyor musun? Valla pasaport başına 1200 mi 1300 lira civarı Yani bir 4 şeydi. kişiyseniz 4 tane ödüyorsunuz bundan. Evet. Ben başta onu hepimiz için bir 5000 kere liraya ödeyeceğiz. yakın bir şey ödüyorsun. Bir kere ödeyeceğiz gibi düşünmüştüm. Bu yeni bir konu. Yani bence çok mantıklı değil. Eğer ailecek gidip ailecek onay alıyorsanız hepsini bir şekilde tek paket halinde gönderebilirler ama göndermiyorlar. Çünkü çocuklar en azından işte 2 kişi 18 yaşından büyükleri ayrı gönderebilirler. Çocuklara ayrı bir kargo yapmalarının da pek bir anlamı yok. Ya Yani zaten orada ödeme yaparken diyor her pasaport için diyor. tamam diyor tek ama ödemesi. mantıksız yani bu bence. Neyse pasaportlar gelmedi. Gelmedi. Gelmedi, uçağımıza da 2 gün ya da 3 gün falan vardı. Ben en son çareyi artık Ankara'ya gitmekte buldum. Dedim Bir ki gece orada kaldın. ben Ankara'ya gideyim, konuşayım en azından. Önce gittim VFS'yi aradım. VFS'nin Google Map'te gözüken yeri e, Amerikan pasaportlarının teslim edildiği yerdeymiş. Ben sabah 8'de oradaydım. Dedim ki bir an önce alayım eve döneyim eşyalarımızı çünkü hazırlayamamıştık daha. Yani ne olacağı belli değil çünkü uçağa binecek miyiz, binemeyecek miyiz? Yetişecek mi pasaportlar? O konuyu bile tam kestiremiyoruz. Ben gittim oradaki güvenliklere sordum. Dedim Amerikan pasaportlarını teslim almaya geldim. Adamlar dediler ki burası değil. Ya dedim ki yani acaba dedim nerede? Anka Mall diye bir yerdi sanırım. Oradaymış. Oraya gittim ama hiçbir yerde ne bir işaret ne bir tabela ya bir şey koyun oraya insanlar geliyorlardır. Yani bilmiyorum çok enteresandı. Birkaç yere sordum. Dediler ki böyle bodrum katı gibi bir yer. Alt kata indim. Alt katta ekmek büfesi gibi bir yere koymuşlar. Gittim oradakilere söyledim. Dedim böyle böyle bizim pasaportlarımız ortada yok. Konsolosluğa yazıyoruz cevap vermiyorlar. Size yazıyoruz cevap vermiyorsunuz. Konsolosluk şeyde olduğunu Ar- söyledi ama özür- işte arada olduğu için o aradaki şeyi göremediklerini söylüyorlar onlar da tabii. Şeye soruyoruz, kargoya soruyoruz. Diyorlar ki bize gelmedi. Hepsinin parasını ödedik falan. Öyle bir enteresan durum. Yani oradaki kıza söyledim. Kız gitti içeri baktı dedi bizde yok. Dedim biraz daha bakar mısın? Gitti geldi bir tanesini buldu. Dedim biraz daha bakar mısın? Sonra bir Sonra tanesini daha buldu. bir tanesini daha buldu. Sonra dedim biraz daha bakar mısın? O ara Kuzey'inkisi mail geldi. Evet o ara Kuzey'inki mail geldi Kargodan kargodan olduğuna bugün dair. teslim edilecek diye. Onun da Bursa'da olduğunu öğrenmiş olduk. Evet sonra 3 tanesi tamam bizde ama seninki yok. Benimki yok. Şimdi ben orada kıza diyorum ki yani bir sisteminiz varsa bakar mısın diyorum. Beyefendi diyor biz diyor bütün gelenleri diyor Excel'de takip ediyoruz diyor. Çok enteresan. Nasıl dedim ya nasıl Excel'de takip ediyorsunuz? Yüzlerce çok buraya şaşırdım. pasaport geliyor. Yani bir şey yapamamışlar bununla alakalı. Yani o kargo ne zaman geldi? Kim teslim aldı? Oradan kim onu kargoya verdi? Ve tek bir adet niye tek tek gidiyor yani? Evet, Aynı alan ailenin. kargocu kim falan bilmiyorum tutuyorlar mı ama Excel'de tutuyorlarsa geldi gitti yapıyorlardır herhalde. Çünkü 3 pasaportu da 3 kere gitti geldi. İkisini bulabildi. Bir tanesi eve geldi. Neyse ben tekrar oradan taksiye bindim. Tekrar konsolosluğa gittim. Bu sefer Emel'in pasaportu için uğraşıyoruz. Yani Emel'in pasaportunun gelmemesinin sebebi de Bambaşka bir bir şey. İşte benimkisi. O Türk pasaportu da değil. Başka yabancı pasaportla başvuru yaptı. Aslında onu kullanıyorum. Onu Ben kullandığı için Türk pasaportu. Çifte vatandaş olduğum için zaten diğer pasaportumu sürekli yenilediğim için Türk pasaportumu yenileme gereği duymuyorum. Çünkü Avrupa'da gezerken zaten diğerini kullanıyorum. Dolayısıyla da onunla vize almak istedim. Ama orada da soy ismin hatalı. Soy ismim hatalı değil. Hatalı değil, Çeviriden kaynaklı absürtlük var. bir absürtlük var evet. Yani tamamen mesela bizim soy ismimiz Coşkun. Coşkun diye yazmıyor orada. Önce Latin alfabesini. Yok, Latinden Kiril'e çevirmişler. Kiril'den Kiril'den- sonra tekrar Latin'e Aynen çevirince öyle. bambaşka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bu sefer aslında soy isminden değil, soy isimle alakalı orada aile şeyini sordu, gösterdik. Orada şundan kaynaklı olduğunu söyledi. Yani mailde de o yazıyor aslında. Diyor ki biz sizin Türk vatandaşı mı olduğunuzu yoksa herhangi bir ülkenin vatandaşı mı diğer vatandaşlıktan dolayı onun vatandaşı mısınız diye benim vizemi yanlış basmışlar. İlk önce Bulgar vatandaşı olduğuma dair vize basıyorlar. O gün ben gittim içeriye. Onu iptal ettiler. Kapıdaki Türk personel sağ olsun çok yardımcı oldu. Evet. İçeriye bir şekilde girdim. Ben senin pasaportunu görüyorum camın arkasında. Vizesi Dedim de herhalde, basılmış. Dedim, vizesi de basılmış. Dedim herhalde alacağım. Ya dediler biz bir yanlışlık yapmışız. Saatte 4'ü geçiyordu. Dediler ki
bugün size pasaportu veremeyiz. 2 gün sonra verebiliriz. Yeniden basacağız. Bir şeyi hatalı basmışız. Çifte vatandaşlarda genelde bu yaşanıyormuş. Yani hangisini basanacağı tereddüt Yani oluşturuyor karakter sanıyorum. probleminden yanlışlık yapılıyormuş ve uyruk sorunuyla alakalı bir Evet, sorun uyruk oluyormuş. sorunuyla alakalı. Ben dedim yani 2 gün sonra bizim uçağımız var. Yarın en kötü almam lazım. Çünkü ben başka bir şehirden geldim. Hiç planımız da yoktu. O gece Ankara'da kaldım. Hadi Ama uzatmayayım, hani yarın ertesi gün gittim. O yine dediler ki yarın sizi arayacağız. evet. Ama ona rağmen şey demişlerdi sana. Ben onu biliyorum, hatırlıyorum. Hani tamam biz bunu halledeceğiz. Yarın basıldığında gelip alabilirsiniz. Dediler, Bu tamam. saatten sonra hani basılamaz. Saat Evet 4 ama olduğu aslında için. yarın da bir sonraki gün demişlerdi. Yani bizim uçağımızın olduğu gün demişlerdi. Ben onu söyleyince tamam dediler. Bir gün Hızlandırdılar. erkene aldılar, hızlandırdılar. Ertesi gün sizi 1'e kadar arayacağız dediler. Evet. Ben de saat 1'e kadar oralarda bekledim. Özür dilerim. Ertesi gün aradığımızda gelin dediler. Ben de 1'e kadar oralarda gezdim. Evet. Dedim ki yani benim bunu bugün almam lazım, yoksa her şey alt üst olacak. Niye gittim o kapıdaki kişiye? Beni tanıdı. Bana şey yapıyor, böyle telefon aradılar mı diyor sandım ben. Meğerse ama üzerinde telefon ya da metal yani bir şey var mı, Var bir mı, cihaz var mı diyorum. Ben de yok dedim. Yani aramadılar dedim. Bir yanlış anlaşılarak bir şekilde içeriye girdik. İçeriye girdiğimde de pasaportun hazırdı. Onu aldım. Hemen tekrar Bursa'ya döndük. Artık o gece tekrar toparlandık. Ben o akşam nasıl yattım, nerede yattım onu hatırlamıyorum yani, inan. Evet. Neyse ertesi gün o izlediğiniz videodaki uçağa Yetiştik. yetiştik. Uçakla ilgili süreci istiyorsan birazcık sen anlat. Oraları Tamam. bileti alım kısmını. Şöyle biz geçen sene Amerika'ya aktarmalar olarak gelmiştik. KLM'yi tercih etmiştik. Biz aslında uçak bileti alırken yine KLM'yi aradık. Memnun kalmıştık çünkü hiçbir sorun yaşamadık. Küçük bir köpeğimiz vardı. Biz Amerika'ya Türkiye'den köpek taşımıyoruz dediler. Yeni prosedürlerden dolayı. Aslında prosedürler Türkiye'den Amerika'ya köpek sokulmayacak diye bir şey yok. Öyle bir prosedür yok. Ama bir evrak ve Amerika'da bir köpeğiniz için veterinerden randevu süreci var. Bunu yönetmek istemiyorlar anladığım kadarıyla. Sonra ne yapabiliriz derken ben Lufthansa'ya, Lufthansa'yı buldun. Almanya'nın bir uçak şirketi olan o şirketi buldum. Ve yorumlara baktığımda herkes çok memnundu. Bu uçak şirketinin aldığımız bilet de 4 kişilik bir ailenin Türk Hava Yolları'nın gidiş fiyatıyla biz bu şirketten gidiş dönüş uçak biletimizi aldık. Neden gidiş dönüş aldık? Biz çocukların okul tatil dönemini biliyoruz. Haziran'ın 2. haftasından sonra Türkiye'ye dönme planımız vardı zaten. Aynı rakama gidiş dönüş almış olduk. Burada şöyle araya gireyim. Bu bir reklam değil. Onu baştan söyleyeyim. Tabii ki. Ama Lufthansa bence müşteri hizmetleri konusunda bugüne kadar Türkiye'de karşılaştığım, Kesinlikle. hani Çok sadece uçak şirketleri arasında söylemiyorum. Bence en iyisiydi. Oradaki görevli arkadaşlar, hatta birkaç kere görüştük ve artık seslerinden tanıdık. Onlar da bizi tanımaya başladılar. İsmini hatırlamıyorum ama özellikle bir kadın Evet. çalışan bize o kadar çok yardımcı. Her sefer kaç defa aradık. Bir kere köpeğimiz için aradık. Sonra köpeğimizin uçak biletini iptal etmek durumunda kaldık. Sonra tekrar aradık. Dedik ki yani biz vizelerimiz, pasaportumuza alamıyoruz. Biletimizi iptal nasıl edeceğiz diye. Her seferinde bize çok yardımcı oldu ve Müthişlerdi. çok bilgililer. Yani Evet. inanılmaz yönlendiriyorlar. Çok Köpekle sabırlılar. ilgili bile Her şeye çok hakimler. çok hakim, bize o yönlendirdi. Dedik şöyle şöyle yapın, bunların yapılması gerekiyor. Biz zaten hani bütün prosedürü çok hızlı bir şekilde çok detaylı incelemiştik ama onun da aynı şeyleri tekrar bize söylemesi, dedik doğru yoldayız yani gerçekten. Buradan teşekkür ediyorum orada bizimle ilgilenen kişi kimse. Evet, Bir hatırlayamadım şekilde ismini ben de de ismini bir şimdi. şekilde bir gün bunu izler ya da kulağına gider ya da oradaki yetkilileri kulağına giderse buradan tekrar ona teşekkür ediyorum. Telefonuna da teşekkür etmiştim. Uçağa koştur koştur aslında bindik. Yani koşturup Amerika'ya uçağa binen nadir taşınıp da kişilerden biriyiz Ve de biz yani. taşınıyoruz yani Evet. gezmeye de gitmiyoruz. Çok enteresan Kaç bir valiziniz hazırlanma vardı? şekliydi. Bu güzel tarafı şu, bu uçak şirketinin kişi başı standartta Amerika için 2 büyük valiz, bir kabin valizi, bir de sırt çantası getirme hakkı var. Bu müthiş bir şeydi. Biz ilk başta hani bu kadar eşya getirmeyecektik. Fakat böyle bir valiz seçeneğe gelince biz 8 valizi, büyük valiz,
4 kabin valizi, 12, 3 de sırt çantasıyla geldik. Eylül'ün peluş oyuncaklarını koyduğumuz yastık kılıfı da ayrı bir şey. Aslında şöyle söyleyeyim, yani biz çok böyle hassas davrandık. Kilogram. Şey aldık bir tane, böyle valizlerimizi tartmak için küçük bir tartı. Terazi değil mi o, tartı olur onun adı. Böyle askılı bir şey. Çok hassas olun dediler bize. Yani insan şey gibi, askere giderken gençleri böyle korkuturlar, işte şu kadar 3 dakikada duş alman lazım, 5 dakikada şunu yapman lazım. Bize öyle bir şey üfürdü herkes. İşte tartın neyse. Tarttık ama valizleri teslim etmeye gittiğimiz kontuarda hiç kimse valizleri tartmadı. Ya aslında şöyle bir baktı koyarken ama hani böyle Ve şişik patlak devasa valizler olmadığı için belki de tolere ettiler. Bazıları bir de az, bazıları çoktu. şu en güzel yanı şuydu. Biz şimdi 2 tane küçük çocuğumuz var. Sırt çantalarımız var. El çantam var benim. 4 tane de kabin valizi. Gerçekten hani ikimiz de elimizde 2'şer tane kabin valiziyle seyahat edeceğimizi planlarken ben orada dedim ki görevliye, yani çünkü daha önce geçen sene bunu yaşamıştık dönerken Türkiye'ye. Dediler ki rahatsız olmayın, isterseniz ücretsiz bir şekilde kabin valizlerinizi de uçağa verebiliriz demişlerdi. Dolayısıyla da ben dedim ki böyle bir şey var mı, verebilir miyiz kabin valizi? Tabii seve seve dedi, hatta kadın ücretsiz bir şekilde kabin valizlerimizi de uçağa aldı ve çok rahat bir seyahat, Çünkü aktarmalı olduğu aktarmalı için geldi. rahat bir geçiş yaptık. Uçakta bence güzeldi. İlk olarak Almanya'ya indik. Almanya'da 2 saate yakın bir aktarma süremiz vardı. Ben biraz şeyimdir zamanlama konusunda, böyle her yere yarım saat erken gitme derdinde olduğum için acaba dedim sıkıntı yaşar mıyız geçişlerde. Almanya'da da uçaktan indik. Bir havaalanı içerisinde metroya bindik. Evet, havaalanı çok büyük bir havaalanı. Çok büyük havalanıydı. Frankfurt muydu? Frankfurt'ta, evet. Çok büyük bir havaalanı. Dolayısıyla oradan dediğin gibi geçiş yaptık ama her şey çok zamanında olduğu için gecikme hiç yaşanmadı. Orada hatta bir 30-35 dakika falan oturduk, uçağın kapılarının açılmasını bekledik. Çocuklar PlayStation falan oynadılar. Onlar oyun oynadılar. Lavaboya girebiliyorsunuz. Rahatlıkla, hani 2 saat olmasına rağmen çok rahat ikinci uçağımıza geçiş yaptık. Bir de şöyle, yani aynı havayolu şirketinin aktarmalı yolculuğunu seçtiğimiz için aslında bir kaygımız da olmadı. Eğer farklı bir sebepten, işte hava koşulları olabilir, uçağın geç inip geç kalkmasından olabilir, bir gecikme olsaydı bunu Lufthansa telafi etmek zorunda kalacaktı. Orada bir sorun yaşamayacaktık. Ben orada ama şunu gördüm. Bizim uçaktan, şimdi bizim 2 saat sonraydı ya aktarma. Bir de 4-5 saat sonra olan aktarma vardı. Yani öyle bir şey yaşandığında bence yolcuların hani belki tolere edebilecek bir şey, bilmiyorum. Sadece bir fikir. Diğer uçağa mı aktarıyorlar acaba? Muhtemelen olabilir. Yani orada ya bir konaklama ayarlıyorlar Ama ya da şu ana çünkü- kadar bir sıkıntı hiç yaşanmamış aktarma. ya hava yolundan falan, hava durumundan, yani havasal şartlardan tabii. belki olabilir ama diğer türlü o süre de bize yetti. Amerika uçağına da bindik. Ben orada videoyu da attım zaten. Evet, Bir rahat önceki videoda. Orası da yetti. çok iyiydi. Yemekler de fena değildi. güzeldi. Çocuklar da bence rahat ettiler. Dediğim gibi çok soğuktu. Acayip soğuktu. Eylül'ün ilk uçağa bindiğinde seyahat etmek istediği kısmı Eylül uçağa bindiğimizde tabii business'tan geçtiğimiz için böyle ben burada oturmak istiyorum falan dedi. Tabii, orada seyahat edeceğini tabii kızım düşündü şu an kızımız. orası bizim için çok uygun değil. Ben burjuvaziye karşıyız dedik ve arkalara doğru ilerledik. Ama bence gayet iyiydi. Yani tabii business'taki Ya bence rahatlık. değmez ya. Ha, 12 saatte değer bence ya. Ya ben şöyle bir baktım Değer. Ceyhun'a, öyle hani Ya şöyle avuttum. Eylül, bak, eğer o koltukta otursaydın önündeki oyun ekranına değmeyecektin. Oyun oynayamayacaktın. Çünkü koltukla arasında yatma mesafesi kadar mesafe vardı falan diye böyle bir onu orada yani şimdi avuttum. biz ikili koltuklarda seyahat ettik. Biz Kuzey'le öndeydik, siz arkadaydınız. Çok rahattı yani. Ya rahattı da mesela, yani şimdi Bir ayaklarını uzatamıyorsun yani. aynı fiyata onu tercih eder misin deseler edersin. Edersin tabii, bunu etmemek imkansız. Ben ederim yani. Aynı fiyatı olursa Düşün, ederim. Ama cüzi bir şöyle rakamı da söyleyeyim ederim. sana, yani 12 saat bana yolculukta ederim. oradaki fark, hani bana bu şey geliyor, gereksiz. Aynı uçaktasın. Olsun. Ayaklarını uzattığın için 2 katı para Neyse, vereceksin. bunu hatırlatacağım. Hatırlattığım zaman bu kesiti de buraya koyarım. Gerek yok diye. Uçaktan indik. Geçen seneki videolarda da beraber video çektiğimiz arkadaşlarımız Atılgan ve Nuray sağ olsunlar, bu sefer de bize yardımcı oldular. Çok yardımcı oldular.
Talya, kızları Talya ile Nuray bizi karşılamaya geldi. Ya havaalanına hemen geldiler. Havaalanına geldiler sağ böyle. olsunlar. Talya şey hazırlamış bizim için. Coşkun Family Evet. Welcome to Canım benim. Atlanta diye. Öpüyorum seni. Valizlerimiz çoktu dediğim gibi. Hemen onların aracına bir kısmını yükledik. Onlarda kaldık bir gece. Çok sağ olsunlar. Buraya onların kanallarını da bir yerlere koyarım. Takip edin. Onlar buranın bizden bir yıl eskileri. Nuray Onların yine da çok bizi o gece tecrübeleri var. misafir etti. Bırakmadı. Aslında biz otele gidecektik ama sağ olsun dedi ki bu yorgunlukla sizi bırakmam. Çok sağ olsunlar. Bize her zaman destek oldular. Biz aslında Atlanta'yı Nuray'la Atılgan var diye tercih ettik. Onlar bizim için burayı tercih etmemizdeki en birinci sebeplerden bir tanesi oldu. Çünkü burası çok büyük bir ülke. Burada bir sürü yerde buna benzer bir hayat yaşayabilirsiniz ama en azından burada birlikte konuşup sohbet edebileceğimiz, daha eskiden tanıdığımız, bir sosyal ilişki kurabileceğimiz arkadaşlarımız var. Birbirimizi destekleyebileceğimiz insanların olduğunu bilmek bir nebze olsun insanı rahatlatıyor. Yeni bir Bir de yere alışması için. onların burayı analiz etmeleri, Tabii. buradaki- Gelmeden de sorduk çünkü mahalleleri Tabii, sorduk. tabii, Neresi tabii. daha güzel, neresi daha iyi, size nasıl yakın bir yerde oturabiliriz gibi bir sürü şeyde bize yine destek oldular. Buradan onlara da el sallıyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Ondan sonra o geceden sonra otele geçtik. Vallahi buradaki oteller biraz bana farklı geldi. Türkiye'dekiler gibi değil. Biraz şehir oteli de kaldık. Ama bence çok iyiydi. Kaç gece kaldık biz otelde? Biz otelde 3 gece kaldık. 3 gece kaldık değil mi? Ya şöyle aslında Perşembe gecesi biz Atlanta'ya indik. Evet. Cuma sabahı da kahvaltı eder etmez aslında biz ev bakmak için yola çıktık. O gün zaten Türkiye'de önce birkaç tane şey seçmiştik. Tutacağımız ev olarak listeye almıştık 3 tane falan. İlk birinci görmek istediğimiz eve geldik. Cuma sabahı kahvaltıdan sonra gelir gelmez evi gördük, beğendik ve anlaştık. Ama buradaki süreç dediler ki bizim bir onay sürecimiz var. Günlerden de cuma, cumartesi, pazar araya giriyoruz. Biz size pazartesi günü bununla ilgili dönüş yapacağız. Bizden bir takım belgeler istediler. Biz onları sunduk. Gelirle alakalı, gelirlerimizle alakalı banka dokümanlarını falan sunduk. Zaten pazartesi sabahı da sözleşmemiz onaylanmıştı. O yüzden de otelde kalmadık. çok kalmadık. Otelde cuma, cumartesi, pazar 3 gün kalmıştık. Aslında buradaki arkadaşlarla konuştuğumuzda da çok uzun süre otelde kalanlar olmuş. Yani biraz ön araştırmayla buraya gelindiğinde bence otelde kalmaya çok ihtiyaç yok bana sorarsanız. Yani maksimum bir haftada çözülebilir bence ev işi. Bizim kaldığımız otel çok güzeldi. Çünkü buradaki otellerin bir kısmından çok memnun değilmiş insanlar. Buradaki binaların birçoğu ahşap. Ahşap olduğu için eski binalarda kalan insanların eski kokularını alma durumunuz olabiliyor bana sorarsanız. O yüzden otelde kalma sürecinizi ne kadar azaltırsanız o kadar iyi. Ama bizim şansımıza mı diyeyim artık araştırdık bulduk. O yüzden mi diyeyim kaldığımız otel çok iyiydi. Tertemizdi. Hele ki Hiçbir benim koku yoktu. kokuyla alakalı Evet şeyim ya, olduğu için. Emel bir de çok hassas o konuda. Koku varsa orada yokuz yani. İptal ederdik her şeyi. O otelde kalamazdık muhtemelen. Çok Ben temizdi. seyahat ederken lavaboları bile kullanamıyorum yollarda kokudan dolayı. Temiz olduğu gibi yemekleri falan da bence kahvaltı vardı. Oda kahvaltıydı ama oda gibi değil aslında. Oda içinde mutfağı, kendi yemeklerinizi yapabileceğiniz alanınız, işte fırındı, mikrodalgaydı vesaire her şey vardı. Her şey vardı. Zaten burada Amerika'da bütün marketlerde şey var. Yani günlük yemeğinizi sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar karşılayabileceğiniz dondurulmuş gıdalardan Ama şöyle her şey var yani. kısa kaldığınız için hani 3 gece kaldığınız için dışarıda yemek daha mantıklı. Yani sabah kahvaltısını ediyorsunuz zaten. Dışarıda yiyebilirsiniz. Yemeseniz bile hani artık sıkılırsanız dışarıda fast food yemekten dondurulmuş gıdalarda her şeyi bulabilirsiniz. Evet. Türk marketlerinde de dondurulmuş her şey var. Buradaki büyük marketlerde de dondurulmuş olarak her şey var. Hazır. Mikrodalgada 3 dakikada yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Otelden sonra bu evi bir an önce bizim tutmamız da çok iyi oldu. Hemen aslında start verdik. Tabii şimdi pazartesi günü onay geldiğinde biz hemen sözleşmeyi imzalamak için ofise geldik. Ve ofiste tüm işlemleri bitirdik. Ödemelerimizi yaptık ve anahtarımızı aldık. Biz hatta cuma sabahı yani ev baktıktan sonra cumartesi günü yataklarımızın siparişini vermiştik. Ve dedik ki arkadaşlarımızın evine gitsin oradan biz nasıl olsa alırız. Dolayısıyla biz pazartesi günü yataklarımızı da kendi evimize alarak eve geçmiş olduk. Eve geçmiş olduk. Yani burada Hızlandırdık. şöyle söyleyeyim yani bir yere taşınıyorsunuz, elinizde valizleriniz var ve başka hiçbir şeyiniz yok. Çok kolay değil.
2 tane de çocuğunuz 2 var. tane çocuğunuz var, 12 tane valiziniz var. Tamam, daha önce belki geldiğiniz, tecrübe ettiğiniz arkadaşlarınız var ama yine de yalnızsınız. Burada Süreç yorucu bir bence süreç. eşlerle ilgili bir süreç. Bu eşler ne kadar birbirini iyi destekliyorsa, birbirine karşı başarabilecekleri anlamda güveniyorsa çocuklar da bundan bence çok pozitif etkileniyorlar. Ya biz biraz planlı geldik. Yani şöyle, biz o 3 tane evi seçerken ilk 2 tanesine öyle bir şey ki burada okul puanlarına göre evler olduğu için ilk 2 tanesi aynı okula zaten kayıt olabilecekleri aynı mahalledeydi. Bir tanesi de farklı bir mahalledeydi. O da diğer farklı bir okula kayıt olabilecektik. Dolayısıyla da orada hani okul analizini de yaparak geldik buraya. Okulla da yazıştık bir yandan o hafta sonu. Her şeyi biraz böyle ard arda bağladık ama ev sözleşmeniz olmadan hiçbir şey olmuyor burada. Şimdi burada ev dediğiniz şey Türkiye'deki gibi değil. Biraz o mesela garip geliyor bence buraya gelirken. Yani evin fiyatı lükslüğüne, büyüklüğüne göre tabii ki bunlar bir etken ama bence en büyük etken oradaki hem sosyal hayatla ilişkili hem de okul puanı. Çok büyük ihtimalle okul puanıyla ilişkili bir şey. Okul puanı ne kadar yüksekse yaşayacağınız evin fiyatı da ona endeksli olarak yüksek oluyor. Bu okul puanını da şu belirliyor. O okulda okuyan öğrencilerin başarı durumu. Bunu ne kadar yüksek tutarlarsa okul puanı o kadar artıyor. Okul puanı arttıkça öğretmenlerin başarı puanları artıyor. Öğretmenlerin başarı puanı arttıkça öğretmenlerin gelirleri artıyor gibi böyle bir pozitif sarmal var aslında burada. Evet. Bizim birinci tercihimiz okul puanının iyi olduğu bölgelerdendi. Yani çok şükür buraya da ilk tercihimiz burasıydı ve burada bizimle ilgilenen arkadaş da bazı şeyler konusunda birbirimizi belki o an anlayamıyor olsak bile telaffuz yüzünden çok yardımcı oldu. Hemen bize burada 3-4 tane farklı şeyde ev gezdirdi tipte. Ya şöyle, şimdi biz o ilk 3 evi de tercih ederken sıfır ve hiç kullanılmamış tercih etmek istedik. Benim biraz takıntılarım var bu konuda. İşte çünkü burada evlerin çoğu eşyalı derken şöyle beyaz eşyalı teslim ediliyor. İşte buzdolabı, fırını, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mikrodalga gibi. Bir de benim kokuyla alakalı bir takım takıntılarım var. Dolayısıyla hiç kullanılmamış yeni sıfır evler favorilerimize ekledik. Ama bence şöyle böleyim sözünü, şöyle bir avantajı var. Yani sıfır ev olmasının buraya yeni gelecekler için. Bence bunu dikkate almaları lazım. Eğer yeni ve sıfır bir ev kompleksini tercih ederseniz kabul edilme olasılığınız bence daha da yükseliyor. Bence ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü çok kalabalık yerlerde zaten sizinle beraber birçok başvuru varsa eğer ve sizin burada daha önce bir geçmişiniz vesaire olmadığı için eğer Türkiye'de kendinizi finansal olarak buradakileri ispat edebilecek bir performans sergileyemiyorsanız kabul edilme olasılığınız bence düşüyor. Yani çok garanticiler Amerikalılar. Yani bakıyorlar gerçekten bizim kiramızı ödeyebilirler mi? Ama Başımıza bela alır mıyız'a bakıyorlar şöyle yani. söyleyeyim, Hani gel evet, Türkiye'deki gibi değil. Hadi abicim tabii- ben bu evi tutmak istiyorum. tabii ki Ver 3 değil. tane kira depozitosu buyur geç demiyorlar. Burada öyle yani. değil ama şöyle, tabii ki site çok yeni, henüz daha yerleşim Haziran itibariyle başlamış. Şu anda biz Ekim ayındayız. Dolayısıyla da 1 Ekim'de biz tuttuk aynı zamanda evi. Boş daireler var fakat şey de değiller yani. Evet, hadi hemen yapalım şey değil, Bunu asla kesinlikle değiller. Gelirlerinizi kesinlikle istiyorlar. Hatta sadece mesela sözleşme eşimin üzerine aynı zamanda beni de kira sözleşmesine ekliyorlar. Her ikimizin de banka hesaplarıyla ilgili gelir beyanımızı muhakkak istediler. Yani gerçekten bu insanlar kirasını ödeyebilecek mi gibi bunu inceliyorlar yani. Ben onu hissettim. Biz burada birkaç ay sonra bu kiralama işlemini yapacak olsak o zaman zaten bir kredi geçmişimiz vesaire olduğu için çok rahat bir şekilde atlatabiliyor olacaktık ama Evet. dediğim gibi buraya geleli zaten 3 gün olmuş. Adamlar sizinle ilgili bir tek vizenizi görüyorlar. Ama bence şunun etkisi oldu. Eğer biz buraya farklı tip bir vizeyle gelmiş olsaydık negatife gidebilirdi iş. Ha evet, orada mesela SSN istedi. SSN'in gelme süresi de yaklaşık olarak en az bir 4-5 günü başvurduktan sonra geliyor. Bence ama biz orada da bir yanıldık biliyor musun SSN'in başvurma süresiyle alakalı olan kısmı. gelir gelmez başvurmamız Evet gerekiyor. yani. Biz randevu alarak başvurduğumuz için biraz uzadı. Bir hafta 10 gün kadar uzadı. Aynen. Keşke randevu hiç beklemeden gitseydik. Ama SSN numarası istedi ama biz orada dedik ki bizim SSN'imiz henüz elimizde yok. Şu tarihte randevumuz var ama biz olağanüstü yetenek vizesiyle geldik buraya.
O vizeyi onlara sunduk. Onlar da zaten hemen kabul ettiler. Herhangi hiçbir sıkıntı çıkarmadılar. Eve yerleştik. Şunu belirteyim, ben evden çok mutluyum. Evet. Her şey var içinde dediğin gibi. Evet ve her şeyi bizim için açtılar. Buzdolabını, çamaşır makinesini, her şey bulaşık sıfır makinesini, açtılar. etiketlerini bizim Hemen, için söktüler. hemen onları Ben gördükçe bundan oh dedi. Ne çok güzel. memnunum. Evet, o anlamda çok rahattım. Bir de her taraf tertemizdi girdiğimizde. Yani şimdi buraya geldiğinizde belki de farklı bir ev tutsak bu sefer bunu temizlemekle uğraşacaktık, vakit kaybedecektik. Tertemizdi her yer. Bizim için hazırlanmıştı. Hatta bizim için özel bir not bırakılmıştı eve. Küçük küçük hediyeler bırakılmıştı. Çok güzel, sosyal tesisi olan, aidatı çok az olan. Yani şöyle Bir 50, sitede 50 oturuyoruz. dolarlık bir aidat ödüyoruz biz burada. Evet. 50 dolar karşılığında valla bence kusursuza yakın bir spor salonu var. Kesinlikle. Sen kullanıyorsun, ben daha kullanma fırsatım Evet, olmadı ama. Spor salonu gayet yeterli bir düzeyde ve içi dolu. Havuz da öyle. Havuzu var. Yani şimdi Sosyal tesis diğer taraftaki alanlar da gerçekten ya çok. içeceğinden işte günlük kurabiyesine kadar her şeyini size sunuyorlar, bu fiyat dahil yani bu aidatın içinde. Yine kullanabileceğiniz burada çalışma alanlarınız mevcut. Eğer bir iş yapıyorsanız kendiniz burada odalarda çalışabiliyorsunuz. Toplantı yapıyorsanız toplantı alanları mevcut. Yani çok ilgililerdi. Ben Türkiye'de daha önce sitelerde de oturduk. Hani ödediğimiz aidatla alınan hizmeti kıyasladığında burası çok farklı. Nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum ama başarıyorlar demek ki. Yani bu buranın bir şeyi, Ve her gün klasik bir iş modeli yani her yerde bu böyle. tesis her gün düzenli bir şekilde Yani temizleniyor. çok temiz. Yani o anlamda ben buradaki evden de burada çalışan arkadaşlardan da karşılaştığımız insanlardan da oldukça mutluyum. Bir de mesela benim için Amerika'da en çok garibime giden şeyi söyleyeyim. Hani yavaş yavaş videoda sonlandıralım, biraz uzun oldu. Garibime giden ve hoşuma giden diyeyim. Otelden başlamak üzere sabah kalktığımızda hiç tanımadığım insanlar gülümseyerek günaydın demeye başlıyorlar. Böyle ilk günlerde biraz yadırgadım, hani sonra ben de günaydın demeye başladım. Burada yolda karşılaştığınız insanlar, burada çalışan işçiler, hatta ben bir tanesiyle artık arkadaş oldum. Jose, İspanyol. Ben ona Türkçe öğretiyorum. Günaydın öğrettim. O bana İspanyolca günaydın öğretti. Birbirimize öyle karşılaştığımızda birer kelime öğretmeye başladık. Yani herkes burada çok pozitif. Çünkü galiba dertleri yok. Yani derdini seveyim gibi bir şey vardır. Buradakilerin derdi yok. Derdi olmadıkları için insanlara bir selam vereyim. İnsanlara böyle, bizde de vardı bu. Bizde vardı bu konu. Yani ben hatırlıyorum. Herkes birbirine selam veriyordu. Bir süredir yok Türkiye'de. O benim garibime gitmişti. Kesinlikle selam vermeden yanınızdan geçmiyor. Geçmiyor. Ben mesela çocukları almak için çıkıyorum. Sitenin girişinde çıkışında biriyle muhakkak karşılaştığımda herkes nasılsın diye, hiç tanımadığım insanlar. Merhaba, nasılsın? Hal hatır soruyorlar. Otoparktaki insanlar el sallıyor. Evet mesela, Yol verdiğinde. evet yol Bekliyorlar verdiğinde. seni, saatlerce bekliyorlar böyle, geçecek misin? Bazen arabalı bankamatikler var burada. Evet, Ben onu hiç mesela burada ilk defa karşılaştım öyle bir şeyle. arabanızdan inmeden Telaş bankamatik- ediyorsun böyle, arkana biri geldiği zaman telaş ediyorsun. Hemen işimi halletmem lazım. Paramı hemen yatıramadım. Yatıramadım ama çok bekliyor yani. sabırlı bir şekilde bekliyor sizi arkanızda gerçekten. Umurunda olmadan bekliyor. Yani Ya galiba biraz rahat. Yani ben onu neye bağlıyorum biliyor musun trafikte? Şimdi burada sürekli stop tabelası var ve herkesin bu stop tabelasında tekerleklerin tamamen durup tekrar hareket etmesi gerekiyor. Ben öndeki bir araç duruyor, hareket ediyor. Ben geliyorum, duruyorum, sonra tekrar hareket ediyorum. Bu galiba biraz böyle daha yavaş bir Akış. slow bir hayat akışına alıştırıyor insanları. Hiç Evet. acele yok, yavaş. Yani yolda hiç kimse yok. Dört yol ağzı bakıyorsunuz, sağda yok, solda yok. Veya sokak hiç incin top oynuyor ama o stop tabelasında herkes duruyor. bir Amerikan klişesi olarak abi stop tabelasında duruyorlar ya diyorlar ya. Gerçekten stop tabelasında herkes duruyor. Mecbur duruyorsun çünkü buranın polisleri her an her yerde olabiliyorlar. Çok acayip arabaları var. Işıklarını da yakmıyorlar. Pusuda bekliyorlar. Böyle geçtiğin anda, yani tekerleğin tam olarak durmadığı ve seni gördüğü anda arkana yanaşıp ışıklarını yakıyor ve sen orada
3 kulu vallahi indiriyorsun. Yok artık. Tabii şimdi yani öyle bir şeyle burada buranın vatandaşı değilsen karşılaşmak istemezsin. Ben istemem şahsen. İnşallah hiçbir zaman da karşılaşmayız. O yüzden ben her yerde kurallara uyuyordum. Trafikte kurallara uyan bir adamdım. Burada daha hassas oluyorum. Çünkü burada herkes çok pür dikkat araba sürüyor yani. Çok acayip. Zaten trafiği çok ne diyeyim, çok değişik. Çok düzenli, çok aşırı düzenli ama bize düzenli, o keşmekeş gibi geliyor böyle. Her yerde Evet. duruyorsun, ok şeritten gidiyorsun falan. Yani bir böyle azıcık bir rahat olalım kardeşim. Şurada niye duruyoruz zaten gecenin körü, kimse Benim yok. en çok stres olduğum şey hani ve başarı olarak evet 8. exit'ten çıktım yaşasın falan böyle çıkabildim sonunda. Çünkü öyle bir şey ki çıkış yapmak istiyorsanız o şeritte olmanız gerekiyor. Birden o şerite geçemiyorsunuz. Çünkü akıyor yol, arkandan devasa tırlar geliyor, sağından arabalar. Otobanlar çok kalabalık. Ama hep akıyor. Lambaların da trafik lambalarının da daha ileride olması insanı yanıltıyor. Biz şimdi tam lambaların dibinde diyor ki lambalardan sağa dön diyor ya. şöyle camdan Lambalar yukarı çok bakıp, ileride değil mi? olduğu için dönüşün de ileride olacağını düşünüp ben tabii sağ veya sol şeritten çıkmayı düşünmüyorum. Tabii kas hafızamız var bizim. Kas hafızası burada çalışmıyor yani. Ama mesela ben kendi adıma söyleyeyim, alıştım. Ben de fena değilim. Sen de alıştın bence. Bugüne kadar olan süreçte bence özellikle mesela her gün geçtikçe daha da rahat oldu trafik senin için. Biz bu arada yani Perşembe günü geldik. Pazartesi evimize geçtik. Ondan sonraki hafta sonunda arabamızı aldık. Ama Yani onu- çok hızlı bir süreç oldu bu. onu- Yani her şeyimizi Evet, hallettik okulu yani. hallettik, arabayı hallettik, evi hallettik. yani bir hafta içerisinde her şey Her şey hazırdı. halloldu. Onları da bu bölüm burada sona erer. Bir sonraki bölüm muhtemelen önümüzdeki hafta Halloween var. Halloween'a hazırlandık çocuklarla beraber. Halloween partisi için alışveriş yaptık. Onu da bugün çektim. Onu da önümüzdeki hafta yayınlarım. Valla burada bir Halloween diye bir şey yapıyorlar. İnsanın çocuk olası geliyor. Ben de maske aldım kendime. Evet. Emel de şapka mı aldın sen de? Şapka alayım dedim Şapka ben de. aldık. Hani Bir tane çok böyle bir kovboy şey olmasın. şapkası. Hani olmadım olmayayım, dışında da kalmayayım diye bir şapka Valla ben aldım. tam içindeyim. Çok acayip bir maske aldım. Çok eğlenceli. Çocuklara çok Herkes eğlenceli. Ya burada keyifli eğleniyorlar. Benim en evet. çok hoşuma giden şey o. Bir daha mı geleceğim dünyaya? Bir bu kadar da yaşamayacağım diyorum. Dediğim gibi birçok şey yaptık ama bunları böyle hepsini arka arkaya koyarsak 3-4 saatlik video olur. Evet. O yüzden anlatmak videoyu burada yavaş yavaş sonlandıralım. Son sözlerini söyle, ben de kapatayım. Yok, toparlayalım o zaman. Hani bir sonraki videolarda belki detaylara gireriz. Tamam. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim ben. Sorularınız varsa mutlaka bize yorumlarda iletin. Bu videoları hoşunuza gittiyse bizi takip eder, bu videoyu da beğenirseniz biraz daha bizi motive etmiş olursunuz aslında. En azından beni motive etmiş olursunuz. Ben de Emel'e hadi Emel gel bir video daha çekelim derim. O da sağ olsun beni yine kırmaz. Şunu söylemeden yine geçmeyeceğim. Hayallerinize kavuşmak için mücadele etmeyi bırakmayın. Çünkü mücadele etmeyi bırakmazsanız o hayallerinize elbet öyle ya da böyle kavuşuyorsunuz. Hepinize güzel zamanlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşçakalın.